Oyunda kendini geliştirip daha fazla maç kazanmak istiyor musun? İşte bu videoda nasıl daha iyi bir oyuncu olacağını ve maçlarında mantıklı düşünmenin yollarını öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak şunu anlayalım ki iyi bir oyuncu olmanın kupanızla hiçbir alakası yok. Mesela 80.000 kupa olup da efsanevi'de takıldıysanız bu oyunculuğunuzla ilgili çok bir şey ifade etmiyor. Eskiden olsa yüksek kupası olan birine iyi oyuncu diyebiliyorduk fakat artık yeni kupa güncellemeleriyle beraber bir savaşçıyı 1000 kupaya çıkarmak çocuk oyuncağı oldu. Asıl oyunculuk çoğunlukla 3 ve 3 zafer sayınıza ve aşamalı rütbenize bakıyor. Çünkü oyunu ne kadar fazla oynarsanız o kadar oyun bilgisi ediniyorsunuz ve bu bilgileri de aşamalı uygulayarak rütbeleri tırmanıyorsunuz. Ben size bu videoda iyi bir oyunculukla ortalama bir oyunculuğu kıyaslayacağım ve sizin bir maçta iyi oynamanızla neleri değiştirebileceğinizi göstereceğim. Ama her şeyi anlayabilmek için öncesinde iyi bir oyuncunun gerçekten neler yapabildiğine bakalım. Mesela ortalama bir oyuncu maçta kendi yükünü taşıyıp ölmemeye çalışırken iyi bir oyuncu hem gereksiz yere ölmeyip hem de birden çok rakiple aynı anda mücadele edebiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Aslında iyi bir oyuncu olmanın ilk sırrı tüm savaşçı interaksiyonlarını bilmek. Yani 1 vs 1 savaşta hangi savaşçının hangi savaşçıları kesebildiğini çok iyi biliyorlar. Buna birkaç örnek olarak mesela Charlie Meeple'ı rahatça kesebiliyor çünkü örümcek aksesuarını bastığı zaman Meeple tüm mermilerini harcamak zorunda kaldığı için Charlie'ye hasar vuramıyor. Başka bir örnek Lily'nin Barley'e anti olması. Hem görünmez olup hem de rakibin yanına ışınlanabildiği için Lily Barley'e karşı hiçbir sıkıntı yaşamıyor. İşte anlatmak istediğim şey iyi oyuncular tüm bunları bildiği için oynadığı savaşçıyla kimleri kesebileceğini de biliyor. O yüzden maç esnasında onun için kolay olan savaşçılara karşı oynamaya çalışıyor ki onları rahatça aradan çıkarıp diğer rakipleri kesmeye odaklanabilsin. İyi oyuncuların başka bir sırrı ise haritada kendilerini çok iyi konumlandırabiliyorlar. Brawl Stars'ta iyi bir oyuncu olmak için şunu bilmeniz çok önemli. Maçları kazanmak için rakipleri kesmek ne kadar önemli ise haritada kendinizi iyi konumlandırmanız da bir o kadar önemli. Mesela orta menzil veya yakın menzil bir savaşçı oynarken iyi oyuncuların hep duvarların arkasından gezdiklerini fark etmişsinizdir. Çünkü savaşçılarının menzili pek uzun olmadığından rakibe saldırmaktansa duvarın arkasında durarak rakibin kendilerine saldırmasını bekliyorlar. Elbette iyi bir konumda olmanın bir avantajı daha var. O da haritada bir bölgeyi kendinize alabilmeniz. Mesela siz sol taraftaysanız rakip o bölgeye kolay kolay giremiyor çünkü siz orada kontrol sağlayabiliyorsunuz. İşte bu sebepten dolayı iyi bir takım her zaman koridorlara ayrılır ve her bir oyuncu haritada bölge kazanmaya çalışır. Eğer 3 kişi aynı yerden koşarsanız haritada herhangi bir kontrolünüz olmaz ve rakip sizi doğduğunuz yerden asla çıkarmaz. Şimdi ise iyi bir oyuncu ile kötü bir oyuncu arasındaki en büyük farka gelelim. O da ölüm sayısı. İyi bir oyuncu her zaman ölmeden önce alabileceği kadar verimi almaya çalışır. Asla kötü yerlerde durarak gereksiz hasar yemez. Aslında az önce anlattığım şeyler de tam olarak bu kapıya çıkıyor. Eğer savaşçı interaksiyonlarını biliyorsanız sizi keseceğini bildiğiniz bir rakibe karşı savaşmazsınız. Haritada kendinizi iyi konumlandırırsanız da rakip size gereksiz hasar vuramaz. Eğer bir maçta çok fazla öldüğünüzü fark ettiyseniz demek ki rakip size anti. Bu durumda da geriden oynayarak takım arkadaşlarınızdan destek almaya çalışın. Şunu unutmamalısınız ki siz öldüğünüzde takım gücünüzün %33'ünü kaybediyorsunuz. Bu sayede rakip size saldırabiliyor. İyi bir oyuncu olabilmek için ilk ustalaşmanız gereken şey ölmemek olmalı. Tabi bu dediğim şey bazı durumlarda geçerli değil. Mesela soygunda Miko oynuyorsanız tek amacınız kasaya vurmak olduğundan fazla kez ölmeniz çok bir şey değiştirmiyor. Günün sonunda maçları kazanabilmek için maçın objektifi neyse ona odaklanmalısınız. Eğer bu videoda anlattıklarımdan bir şeyler kaptıysanız ve bana destek olmak isterseniz oyunda satın alımı yapmadan önce kod bölümüne Okan yazabilirsiniz. Ben bu videoda maçlarınızı kazanmak için nasıl bir düşünce yapısına sahip olmanız gerektiğini anlattım. Tabii oyunda gelişmek için sadece düşünce yapınızın iyi olması yeterli değil. Mekaniklerinizin de iyi bir seviyede olması gerekiyor. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da muhtemelen bilmediğiniz 5 taktiği öğrenip mekaniklerinizi geliştirebilirsiniz. Görüşmek üzere.